Merhaba YouTube halkı, ne haber? Bugün istisna kelimeleri öğreneceğiz. Önce istisna kelime nedir onu açıklayayım. İstisna kelime sesli uyumuna uymayan kelime demektir. Sesli uyumu neydi? Bir kelimenin son seslisiyle ekin seslisi arasındaki kalın ince sesli uyumu değil mi? İşte bu istisna kelimeler sesli uyumuna uymazlar. Peki hangi kelimeler istisnadır? Arkadaşlar şapkalı veya şapkasız, ince telaffuz edilen kelimelerin bir kısmı istisnadır. Bu istisna kelimelerin bir ortak özelliği var. İnce okunan seslileri son ve kalın bir seslidir. Peki ince telaffuz edilen seslisi son ve kalın olanların hepsi mi istisnadır? Hayır, onların da bir kısmı istisnadır. Yani bugün öğreneceğimiz kelimeler sınırlı sayıda. İyi haber değil mi? Peki bu bir kısım kelime neden sesli uyumuna uymuyor? Çünkü arkadaşlar bu son kalın sesle ince telaffuz edildiği için sesi ince seslilere yaklaşıyor. Dolayısıyla eklerin kalın sesli varyantlarıyla telaffuzları zorlaşıyor. Onlar da telaffuzu kolaylaştırmak için eklerin ince sesli varyantını kullanıyorlar. Tamamen telaffuzu kolaylaştırmak için istisna kelime oluyorlar. Peki, bu istisna kelimeler o zaman çoğul eki için lar yerine ler varyantını kullanıyorlar. Bakın, bu şartları sağlayan neden bütün kelimeler istisna değil? Yani ince okunan seslisi son ve kalın olan kelimelerin hepsi değil de bir kısmı istisna. Çünkü diğerlerinin telaffuzu kalın sesli ekle zorlaşmıyor. O yüzden onlar sesli uyumuna uyuyorlar. Aslında çoğul isimlerin ayrıntıları videosunda buna bir örnek gördünüz. Selam ve çoğulu selamlar. Hatırlıyor musunuz? Selam kelimesi arkadaşlar istisna kelime olma şartlarını sağlıyor. Bakın, ince okunan seslisi, son sesli ve kalın bir sesli. A. Ama gördüğünüz gibi lar çoğul ekini kullanıyor. Yani sesli uyumuna uyuyor. Çünkü lar çoğul ekiyle telaffuzu zorlaşmıyor. Demek ki selam istisna bir kelime değil. Bu arada şunu belirtmem lazım. Bugün öğreneceğimiz istisna kelimelerle elimizde iki listemiz olacak. Birincisi ince telaffuz edilen kelimeler listesi ki elinizde zaten. İkincisi istisna kelimeler listesi ki birazdan elinizde olacak. Bu iki listeyi elimden geldiğince geniş tutmaya çalıştım ama özellikle eklemediğim kelimelerin yanı sıra mutlaka unuttuğum, eksik kalan kelimeler var. İleride karşımıza şapkalı bir kelime çıkabilir veya şapka kullanmadığı halde ince telaffuz edilen bir kelime çıkabilir. O zaman bu kelimeyi ilk listemize ekleyeceğiz ve ilk listemizi güncelleyeceğiz. Eğer bu kelime sesli uyumuna uymuyorsa, yani istisna bir kelime ise o zaman bu kelimeyi ikinci listemize de ekleyeceğiz ve
Onu da güncelleyeceğiz. Demek istiyorum ki bu iki liste zamanla genişleyebilir. Ama elimizde çok kullanışlı iki listemiz olacak. Bu arada ek olarak şunu da söylemem lazım. Bu istisna kelimelerin hepsi çoğul eki kullanmıyor. Peki o zaman neden şimdi öğreniyoruz diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, bu istisna kelimelere ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Alışmaya başlamanız önemli. Çünkü öğrendiğimiz tek ek, çoğul eki biliyorsunuz ve iki varyantı var. Çoğul ekiyle birlikte istisna kelimelere giriş yaparsak 4 varyantlı eklerde rahat edeceksiniz. O yüzden ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Peki, gelelim istisna kelimelere. İstisna kelimelerin ilk örneği alkol. Alkol kelimesinin ince okunan seslisi son ve kalın bir sesli. O. Normal şartlar altında alkol kelimesinin çoğul ekinin varyantlarından kalın sesliyi içeren varyantı kullanması gerekir. Lar, alkollar, alkoller. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi telaffuzu zor. Bakın beraber deneyelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Alkoller. Zor değil mi? O yüzden alkol kelimesi ler çoğul ekini kullanır. Şimdi doğrusunu dikkatle dinleyin lütfen. Alkoller. Hop, akıyor değil mi? Bakın beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Alkoller. Daha kolay değil mi? Bir örnek daha görelim. Örneğin amiral. Amiral kelimesinin de ince okunan seslisi son ve kalın bir sesli. A. Normal şartlar altında lar çoğul ekini kullanması gerekir. Amirallar. Duraksamadan söyleyemiyorum bile. Bakın beraber deneyelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Amirallar. Amirallar. Haksız mıyım? Haklıyım değil mi? Zor. O yüzden amiral kelimesi çoğul ekinin varyantlarından ler çoğul ekini kullanır. Çünkü son a'nın sesi inceldiği için ince seslilerin sesine yaklaşıyor. Şimdi doğrusunu beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Amiraller. Kolay değil mi? Bir örnek daha görelim. Ampul. Bakın aynı şekilde ampul kelimesinin ince okunan seslisi son ve kalın bir sesli. U. Ama çoğul kullanmamız gerektiğinde ler çoğul ekini kullanır. Ampuller. Benden sonra tekrar edin lütfen. Ampuller. İşte istisna kelimelerin mantığı bu. Tamamen telaffuzu kolaylaştırmak için istisna kelime oluyorlar. Şimdi o zaman hızlıca bütün istisna kelimeleri listeleyelim. Bandrol. Bandroller. Gayrimenkul. Gayrimenkuller. General.
generaller, gol, goller, golf, çoğulu yok, hakikat, hakikatler, hal, haller, hayal, hayaller, helal, çoğulu yok, hilal, hilaller, istiklal, istiklaller, kabul, kabuller, kontrol, kontroller, mareşal, mareşaller, meçhul, meçhuller, mentol, mentoller, protokol, protokoller, rol, roller, saat, saatler, sadakat, sadakatler, santral, santraller, sembol, semboller, sürat, süratler, usul, usul kelimesi şapkası olduğu halde ince telaffuz edilen kelimelerin tek istisnası biliyorsunuz. Çünkü şapka kullanmadığı halde telaffuzuna bağlı olarak iki anlama gelebiliyor. Hatırlayalım. Şimdi vereceğim örneğe dikkat edin lütfen. Çünkü istisnadır. İki anlamı var ve şapka kullanmıyor. Bakın, ince okuduğumuzda usul ve anlamı, normal u okuduğumuzda usul ve anlamı. İkinci u'yu ince okuyoruz. Lütfen farkı anlamaya çalışın. Usul, usul. İstisna olan tabii ki ince okunan usul ve çoğulu yoktur. Evet, anlamını öğrendik ve yöntem dedik. Ama aslında usul, arkadaşlar, bir amaca ulaşmak için kullanılan yöntemlerin tümü anlamına gelir. O yüzden çoğulu yoktur. Ama istisna bir kelime olduğu için bilmemiz gerekiyor.
Peki. Yar. Arkadaşlar, yar kelimesinin çoğulunu günlük dilde hiç duymayacaksınız. Yani şöyle bir kelimeyi hiçbir zaman kullanmıyoruz. Yerler. Aslında yar kelimesini de günlük dilde çok duymayacaksınız. Biz günlük dilde yar kelimesinin eş anlamlısını daha çok kullanırız. Yani sevgili ve çoğulu sevgililer. Yar kelimesi daha çok edebi metinlerde kullanılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yar ve sevgili cinsiyet bağımsız kelimeler değil mi? Hem erkek arkadaş hem kız arkadaş anlamına gelebiliyor. Aynı evlat kelimesi gibi. Hatırlıyor musunuz? Evlat. Evlat kelimesi de cinsiyet bağımsız bir kelime. Kız çocuk veya erkek çocuk anlamına geliyor. Aslında Türkçe genelde cinsiyet bağımsız bir dildir. Kişi zamirlerinin de cinsiyetinin olmadığını göreceksiniz. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sevgili kelimesinin ve evlat kelimesinin istisna kelimelerle bir alakası yok. Yar kelimesi istisnadır. O yüzden listemizde yer alması gerekiyor. Huhu. Dikkat lütfen. 3 yeni kelime öğreniyoruz. İlki harf. Harf kelimesinin tek ve son seslisi kalın bir sesli. A. Bu A şapka kullanmıyor ama ince okunuyor. Yani lütfen harf kelimesini şapka kullanmadığı halde ince telaffuz edilen kelimeler listesine ekleyin ve listenizi güncelleyin. Şimdi beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Harf. Peki, birden fazla harften bahsediyorsak? Arkadaşlar harf kelimesi istisna bir kelime. Dolayısıyla aslında lar çoğul eki kullanmamız beklenirken ler çoğul ekini kullanıyoruz. Böylece telaffuzunu kolaylaştırıyoruz. Yani harfler. İkinci kelimemiz makul. Makul kelimesinin son seslisi U şapka kullanmıyor ama ince okunuyor. Lütfen bu kelimeyi de listenize ekleyin ve listenizi güncelleyin. Arkadaşlar makul kelimesinde son sesli L. Hatırlıyor musunuz? İnce L. Çünkü L harfi diğer sessizlerden farklı olarak ince bir sesliden hem önce geldiğinde hem sonra geldiğinde inceliyor. Lütfen U'ya ve L'ye dikkat ederek beni dinleyin. Makul. Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Makul. Arkadaşlar, makul kelimesinin çoğulu yokmuş gibi gelebilir size. Aslında mantıklı ama Türkçe'de sıfatlı yüklemleri öğrendiğimizde neden çoğul olarak kullanılabileceğini söyleyeceğim. Şimdi o zaman çoğulunu öğrenelim. Makul istisna bir kelime olduğu için lar çoğul eki yerine ler çoğul ekini kullanıyor. Yani makuller. Üçüncü kelimemiz arkadaşlar meşgul.
Meşgul kelimesi de aynı makul kelimesi gibi son sesli u şapka kullanmadığı halde ince okunuyor. Lütfen listenize meşgul kelimesini de ekleyin ve güncelleyin. Arkadaşlar, makul için söylediklerim meşgul için de geçerli. Bakın, L ile bitiyor. Dolayısıyla bu L ince L. Lütfen dikkatlice dinleyin. Meşgul. Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Meşgul. Arkadaşlar gene sıfatlı yüklemlerde göreceğiz. Meşgul kelimesinin çoğulu da kullanılabilir. O zaman çoğulunu öğrenelim. Meşgul kelimesi istisna bir kelime olduğu için aslında kullanması gereken çoğul eki lar ama o telaffuzu kolaylaştırmak için ler çoğul ekini kullanıyor. Meşguller. Peki, o zaman tüm bu istisna kelimelerin hem tekillerini hem çoğullarını beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Alkol, alkoller, amiral, amiraller, ampul, ampuller, bandrol, bandroller, gayrimenkul, gayrimenkuller, gol, goller, golf, hakikat, hakikatler, hal, haller, hayal, hayaller, helal, hilal, hilaller, istiklal, istiklaller, kabul, kabuller, kontrol, kontroller, mareşal, mareşaller, meçhul, meçhuller, mentol, mentoller, protokol, protokoller, rol, roller, saat, saatler, sadakat, sadakatler, santral, santraller, sembol, semboller, sürat, süratler,
usul, yer, harf, harfler, makul, makuller, meşgul, meşguller. Harika. Arkadaşlar, bu kelimelerin içinde aslında size çoğulları yokmuş gibi gelenler olabilir. Ama dediğim gibi isimli yüklemler ve sıfatlı yüklemler geldiğinde o konuları öğrendiğimizde neden bu kelimelerin de çoğullarının olduğunu göreceksiniz. Peki, size bir ipucum var. Fark ettiniz mi? İstisna kelimelerin çoğunluğunu ince L ile biten kelimeler oluşturuyor. Hatta yeni öğrendiğimiz 3 kelimenin ikisi bile ince L ile bitiyor. Şapkalı veya şapkasız, ince okunan seslilerin içindeki bütün ince L ile biten kelimeler aynı zamanda istisna kelimeler listesinde. Demek ki kesişim kümesini ince L ile biten kelimeler oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar ince L sesli uyumunu bozan bir harf. Yani ince L ile biten bir kelimeyle karşılaştığınızda bilin ki o kelime sesli uyumuna uymuyor. Yani istisnai bir kelime. O zaman işimiz daha kolay değil mi? Sadece ince L ile bitmeyen kelimelere odaklanmanız yeterli. Çünkü biliyoruz ki ince L isyankar bir harf. Peki, arkadaşlar sizden bir ricam var. Evet biliyorum bu kelimelerin içinde günlük dilde çok fazla kullanmayacaklarımız var. Hatta belki siz bazılarını hiç kullanmayacaksınız. Ama bazıları var ki günlük dilde çok sık kullanılıyorlar. O yüzden lütfen hem ince telaffuz edilen kelimelere hem de istisna kelimelere ağırlık verin, olur mu? Peki, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.